Evimin salonundan selamlar dostlar. Görmüş olduğunuz gibi evin salonundaki halıları kaldırdık. Televizyonu zaten izlemiyoruz. Onu da kaldırdık. Şöyle salonumun akvaryum köşesi buradaydı biliyorsunuz. Size güzel haberlerim var. Bilenler bilir, şu seti yengenin vizesini alarak kurmuştuk. Çok uzun süreçler atlattık şunu kuracağız diye. Bugün daha güzel haberim var. Instagram takipçilerim biliyorlar. Geçenlerde ayağımı uzattım. Burada oturuyordum, tamam mı? Aynı böyle. Geldim abi. Ayağımı şöyle uzattım. Karşıya bir baktım. Bomboş. Ulan dedim şuraya bir akvaryum çok güzel yakışır ya. Ne? Dedim şöyle bir akvaryum kursak şuraya falan. Yok amına. O sırada hanım dedi ki eğer dedi görseli güzel bir şey olacaksa ve dedi hobine bir katkısı olacaksa ekonomik olarak o tarz bir canlı yetiştirebilirsin dedi. Olur dedi. Ciddi misin dedim. Evet dedi, kur dedi. Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim derken. Ve o kadar şaşırdım ki yani. Tamam dedim karıcığım, yeter ki sen iste. Zaten dedim ben böyle bir şey istiyordum. Yani seti büyütecektik ya normalde. Ben buraya bir tane daha üçlü set yapmayı düşünüyordum. Ama ekonomik olarak çok müsait değildim. O sırada da hani eşim çok fazla abartma dedi. O yüzden ertelemiştik. Şimdi böyle bir haber olunca buraya dedim büyük bir karides akvaryumu kuralım. Buraya da farklı akvaryumlar kuralım dedim. Şimdi yapacağım kafamdaki plan şu. Yine spontane gideceğim. Çok böyle planlı programlı bir işleyiş olmayacak. Benim adetim bu biliyorsunuz. Bizim burada albino endlerler, uzun kollu karidesler, koridoras, işte ramşon salyangoz vesaire, burası bayağı karma bir akvaryum. Bu akvaryumdaki canlıları buradan alacağız. Bu akvaryumu ben devasa bir karides akvaryumuna çevireceğim. Bu 90-35 40 santimlik bir akvaryum. Bu akvaryumu şuraya alacağız. Bu arada ben burada çalışma yapacağım için bayağı toparladı. Yani buraları kaldırdım. Ev şu taraf bayağı dağınık. Kusura bakmayın o yüzden. Bu 90 santimetrelik akvaryumu boşaltacağım zeminine kadar. Arka fonuna kadar. Yani komple boşaltacağım şu akvaryumu. Bu büyük tankı komple sarı ateş neon karides akvaryumu yapacağım arkadaşlar. Artık karides üretimine başlıyoruz ciddi. Bu tankı buradaki televizyon ünitesine koyacağım. Bu ünite gayet kuvvetli, hatta o akvaryumun altındaki sehpadan daha güçlü. Altta böyle destekleri de var ortada. 5 tekerlekli, üstüne böyle 150 kilo falan rahat biner yani. Ama benim koyacağım ortalama 120 kilo falan olacak. Elimdeki akvaryumu bunun üstüne koyacağım. Bunun ölçüsü 110-120 santim olması lazım. Arada şöyle bir boşluk kalacak. Akvaryumu muhtemelen ben şöyle koltuğa doğru yaslayacağım ki buraya bazen şarja işte powerbank koyuyoruz, telefon koyuyoruz, kameralarımı koyuyorum falan. Böyle güzel bir görsel oluşturacak. Biz de oturunca keyifle izleyeceğiz. Çünkü biz televizyon izleyen bir aile değiliz. Genelde telefondan ya da laptoptan işlerimizi hallediyoruz. Haberler vesaire takip ediyoruz. Dizimizi, kültürümüz yok zaten. Tamam, büyük akvaryumu aldık. Burası kabak gibi boş mu kalacak abi? Tabii ki boş kalmayacak arkadaşlar. Bunun içinde Türker abiden aldığım Ultra Clear tam rodajlı 2 tane akvaryumu var. Flashback. Evdeki akvaryum sayısını arttırıyoruz. Yengenizden bir vize daha aldım. Bana büyük bir akvaryum lazımdı. Şöyle ya da bundan birazcık daha büyük. Ama ben şöyle bir karar verdim. 45-45-30 olan akvaryumlardan 2 tane alıyorum. Benim şu an akvaryumların olduğu kısma koyacağız bunlardan yan yana. Fiyatları göstermeyelim. Bugün bana özel bedava. Şu bir. Tamam, akvaryumları aldık. Şimdi ne yapalım? Onlar da şu an balkonda. 45-45-30 yükseklikli 2 tane Ultra Clear akvaryumum var. Bunun içinde malzemeler de var. Bunları dün aldık. Dün Axolot akvaryumu kurduğum için bunlara böyle çok vakit ayıramadım. Direkt böyle dışarı koydum. İşte arka fonları var vesaireler var. Şurada benim bir tane daha küçük akvaryum var. O küçük akvaryumda dolabın altına kurabiliriz. Eğer zamanım olur, böyle çok öldüm bittim yorulmazsam o akvaryumla birlikte aslında biz bugün 3 tane akvaryum kuracağız. Şimdi bu akvaryumu almışken bu dolabı da çekeceğim. Altı, arkası bayağı toz, pislik vesaire olmuştu. Detaylı bir temizlik yapacağım. Bu gidince filtre sistemi, ısıtıcılar, hava hortumları vesaire, hani yeni bir sistem kurmam gerekecek. Sadece biraz daha bana doğru gelecek. Yani bir 2-3 santimetrelik boşluk kalacak burada. O boşluğu da ben arkaya vereceğim. Önü sıfırlayacağız. Buradan da gayet güzel bir görüntü alacağız. O arka fonları da falan yapınca buradan o akvaryumlar çiçek gibi full HD olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün 15 Haziran Pazar günü. Hafta tatili malum. Yani inşallah bugün bitirebilirim. Özellikle şu tank beni çok yoracak. Kaldırması, taşıması vesaire değil de zaten buna yeni bakım yaptım. İşte ne bileyim, hatta hemen şu armatürü takayım. Şimdi bu akvaryumdaki şu tasarımı yeni yaptık. Bitkileri yeni diktik. Hani filtrasyon falan, çiçek gibi akvaryum. Hiç dokunmak istemiyorum şu akvaryuma. Çünkü daha bir hafta oldu ben bunu yapalı. Şimdi bu akvaryumu tekrar bozması birazcık koyacak bana açıkçası ama yapacak bir şey yok. Balkonda gösterdiğim küçük bir akvaryum vardı ya. Ortalama 10-15 litre su alıyor. O akvaryuma buradan temiz su çekiyorum yüzeyden. Daha sonra buradaki balıkları o akvaryuma ayırıyorum. Ona hava taşı atıyoruz. Canlıları orada
orada bekliyor. Daha sonra bu akvaryumdaki bitkileri, tuğları, tasarım, cart curt bir şeyleri komple alıyorum. İyice indiriyorum suyu. O suyu da böyle kullanmak üzere ayıracağım. Daha sonra artık bayağı bir salyangoz, karides, marides uğraştıracak bizi burada. Koşturacak. Onları da alacağım. Suyu iyice çektikten sonra bu akvaryumu buradan balkona alacağım. İyice yine dibindeki kumu alacağım, ayıracağım, temizleyeceğim. Daha sonra bu akvaryumun zemininde ömrü bitmiş aktif toprak kullanacağım. Ve bu akvaryuma da böyle dikimli bitki yapamayacağız. Çünkü elimde çok fazla ömrü bitmiş aktif toprak yok. Lav kırığıyla desteklesem bile hani o 5 santim 7 santimi yakalayamayabilirim. Aqua Clay de kullanmak istemiyorum. Çünkü bu kumdan iyice sıkıldım yani. Yıllardır aynı renk falan. Bakalım bir şeyler ayarlamaya çalışacağız. Buraları siz sıkılmayın diye, çok fazla zaman almasın diye ince ince çekmiyorum. Şimdi ben öncelikle bu akvaryumdaki canlıları, bitkileri, suyu vesaire alayım. Bunu iyice balkona çıkartayım. Daha sonra sizlerleyim. 1 hour later. Bir saat kadar uğraştım. Akvaryumdaki bütün bitkiler, dekorlar, canlıları ayırdım. Balıklarımız ve salyangozlarımız burada. Şimdi bu akvaryumu kaldırmak için dibindeki kumları almam lazım burada. Çünkü akvaryum kendisi çok ağır. Bir de 25 kilo kadar kum var zemininde. O yüzden bunu boşaltıp kaldırmamız lazım. Canım eşim sağ olsun yardımcı olacak bana. Şimdi ben bu akvaryumu balkona alıyorum. Bu canlılar da kalıyor geçici bir süre. Burası yine böyle talan vaziyette. Ulan hep dejavu oluyorum. Her hafta aynı terane. Oh, çok işim var. Ben başlıyorum. Yine ara ara sizler için detayları çekeceğim dostlar. Many hours later. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda yine akvaryumu temizledim balkonda. Hemen yerine koydum. Ben bu tarz büyük akvaryumların altında yoga matı kullanıyorum. Bunu da daha önce Decathlon'dan almıştık. Ölçülerine göre kesip altına koyuyorum ki herhangi bir problem yaşamayalım. Uzun zamandır kullandığımız emektar akvaryumumuz şu an boş haliyle 108 litre. Bu akvaryumu tamamen karides üretimi için kullanacağım. Ama aynı zamanda görsel olarak da ufak tefek detaylar ekleyebiliriz. Uzun zamandan beri yapmak istediğim karides duvarı projesi vardı. Çok eski takipçilerim bilir. O projeye bayağıdır zaman ayıramamıştım. Bu akvaryumda da karides duvarı sistemini deneyeceğim. Nasıl olacak? Açıkçası hiç bilmiyorum. Bunun bir örneği yok dünyada ya da ben görmedim. Değişik bir sistem deneyeceğim. Onu da şu an hani çok fazla spoiler vermeye gerek yok. Onu yaparken detaylarını anlatırım. İnşallah zamanım kalırsa da onu da bu akşam yapıp bu akvaryuma koymak istiyorum. Şimdi bu akvaryumda ömrü bitmiş aktif toprak kullanacağım. 4-5 litre kadar var ama hani yeter mi yetmez mi emin değilim. Başka bir kum kullanmak istemedim. Çünkü daha önce sarı ateş neon karideslerde Hagen muadili bazalt kum kullandım. İşte sarı açık kum almıştım. Nötr kumlar kullandım vesaire. Çok problem yaşadık. Karidesleri öldürdük. Aqua Clay ya da JBL Mano da kullanabilirim ama artık gözüm o kadar çok böyle sıkıldı ki onu göre. O kumu da kullanmak istemiyorum. Şu an sağlıklı ve verimli olduğu için ömrü bitmiş aktif toprak kullanacağım. Elimden ne kadar çıkar bilmiyorum. Ben buranın zeminine elimdeki toprağı bir sereyim. Daha sonra filtre sistemini bağlayacağım. Ondan da bahsederim. Büyük miktardaki ömrü bitmiş aktif toprak mevcut olarak karides tankımda serili. Şimdi benim var ya bu kadar akvaryumda en çok düşündüren ve beni kasan, yoran nokta bu olacak. Bu akvaryumu bozacağım. Tek tek karides toplayacağım. Çok sıkıntı yaşayacağız ama ne yazık ki böyle bir şey yapmak zorundayım. Kendime iş çıkartıyorum ama inşallah son olur. Bu akvaryumu boşaltacağız. Karidesleri toplayacağız. Yıkayacağım, temizleyeceğim. Yani en çok beni bu yoracak. Uzun uzun çekmeyeceğim. Detayları anlatırım. Gerçekten zamanım çok kısıtlı. Hem de yoruluyorum bir yandan. Bahsettiğim işlemleri halledip geliyorum dostlar. Many hours later. Akşam saat 6 oldu ve vaziyet bu halde. Gördüğünüz gibi çok derli toplu çalışıyorum. Yaptığım şeyleri kısaca anlatayım. Sonra işime geri döneceğim. Buradaki sarı ateş tankını bozdum. Balıkların hepsini buraya aldım. Zaman kalırsa bu balıkları alttaki akvaryumlara böleceğim. Eğer kalmazsa bunları erteleyeceğim. Çünkü gerçekten çok işim var. Vaziyeti görüyorsunuz. Burası karışacak, vaziyet alın. A few moments later. Buradaki akvaryumun suyunu doldurdum. Filtreleri vesaire aktif hale getirdim. Burada Sunsun 603B dış filtrenin şelale aparatını kullanıyorum arkadaşlar. Emiş ucuna da şöyle sünger taktım. Karidesler çekilmesin diye. Çünkü bu akvaryuma en mantıklı, en makul olan bu filtre iş yapacaktı. Suyu doldururken tabi ister istemez birazcık bulandı. Bunun içinde diğer akvaryumdan su çekerken dipten birazcık ömrü bitmiş aktif toprağı da çektim böyle hortumla bir yandan. O sıra bol bol yavru da çektik onunla birlikte. Ya bunun içinde de bayağı karides yavrusu var. Umarım şu hengamede onlar da çarpılmaz, bir şey olmaz. Şimdi buna hem akvaryumu kendi suyundan doldurdum hem dinlenmiş çeşme suyu doldurdum. Karideslerin kendi tankındaki pipo filtreyi bu akvaryuma iyice böyle sıktım. Bakteri kültürü otursun diye. Zaten filtremizin içinde bir bakteri yatağı vardı. Ondan yana sorun yok ama en azından garanti alalım diye. Birazcık bulanık. Muhtemelen birkaç saat sonra kendine gelir. Gördüğünüz gibi birkaç tane de böyle boynuz nerita vardı. Onları da attım. Bu su berraklaşana kadar diğer işlerimi yapacağım. Şimdi ilk yapacağım
şey şu sehpanın üstüne böyle akvaryumda oturtacağım yere hemen bir tane yoga matı kesiyorum. Mat koyacağım altına. Daha sonra akvaryumdan arka planını kaplayıp yan yana bir koyacağız. Ondan sonraki işlemde de işte hava dağıtıcıları, filtreleri vesaire falan onların işlerini halledeceğim. Daha sonra da buraları toparlamayı düşünüyorum artık. Çünkü karım gerçekten sinirlenmeye başladı. Bu işleri yapayım. Bir sonraki aşamada birlikteyiz. A few moments later. Sonunda bu akvaryumlara sıra geldi. Görmüş olduğunuz gibi benim akvaryumlardan çıkarttığım bitkiler, dekorlar, taş, kaya, kök aldı başına gitti. Yani başlarına bir şey gelmesin diye en uygun yer buydu. Bu akvaryumlara arka fon yapacağız. Bunun için beyaz folyo aldım Türker abiden. Şimdi folyoyla bunun arkasına hemen bir kaplayalım. Siz de nasıl yapılıyor görmüş olursunuz. Şimdi öncelikle iyice bir siliyoruz. Leke meke varsa gitsin diye iyice şöyle nemli bir bezle, havluyla ben bunu bir siliyorum. Şimdi bu camı iyice sildik, kurudu. Önce ıslatacağız, daha sonra folyo işlemini yapacağız. Bunun için su da kullanabilirsiniz. Böyle cam temizleyiciler de kullanabilirsiniz. Ben elimde şu an hazırda bu var diye bunu kullanacağım. Önce şöyle çok fazla bokunu çıkartmadan bir fıslıyoruz. Akabilir, hiç problem değil. Sadece hani böyle damlacıklar olduğundan emin olun yani. Daha sonra folyo açıyorum. Şimdi burada en korktuğum şey folyonun açarken yapışması. Bakın folyonun yapışkanlı tarafı size bakan taraf. Islattığım tarafa bunu böyle yavaşça üstüne bıraktım. Tamam mı? Yapışmadı daha yani. Şöyle bir tane kart vizit, kart, kredi kartı herhangi bir şey. Bununla yavaşça kaplama işlemini sürttüre sürttüre yapıyoruz. Bu ıslatma olayın amacı da arada böyle hava boşluğu kalırsa ya da katlanırsa bunu tekrar açıp yapabilmek için. Demin mesela ben bir hava kalmıştı. Şu an var mesela. Bunları atsın diye. Hani rahat kaplama yapalım diye. Fıs fıs yaptığımız su veya sıvıyı şu işlemle fonun arkasından ayırıyoruz aslında. Bunu yaptıktan sonra da tabii ki fazlasını kesmemiz lazım. Şu an elimde en yakın jilet var. Jiletle keseceğim. Falçata da kullanabilirsiniz. Şöyle ben bir kendime kılavuz yer kesiyorum. Abi jilet de bahşiş istiyor galiba. Kesmiyor ya. Camın üstünden referans alarak hiç oynatmadan kestiğimiz aletle şöyle kesiyoruz. Tamam, bu fazlası çöp. Şimdi aynı şekilde yanlardan da yapacağım. Kusursuz olmadı ama en azından benim işimi görecek. Ya bundaki teknik şu. Hani bunu böyle döner keser gibi hareket ettirmemeniz lazım. Başladınız pıt. Böyle ileri geri yapıp keserseniz dalgalanma oluyor. Mesela ben şurada demin yaptım ufacık bir yerde. Çok önemli değil ama bilginiz olsun. Bu da öyle bir detay. Önemli olan akvaryumun görünen kısımları. Hani bu kenarlarda böyle dalgalanma olmuş olmamış çok önemli değil. Hani sonuçta bir dükkanı işletiyorsanız kusursuz bir ürün satmak istersiniz. Müşteri belki buna takılabilir ama sonuçta biz kendimize yaptığımız için bizim için çok bir önemi yok. Evet, ilk kaplamamızı yaptık. Hatta ben şimdi bunu çevirip nasıl göründüğünü size göstereyim. Evet, akvaryumumuz böyle gözükecek arkadaşlar. Arkasını beyaz yap. Yanlarını yapmayı düşünmüyorum. Bu akvaryumlar zaten bitişik düzende olacak, yan yana olacak. Aralarında hani belki çok az bir boşluk bırakırım ya da sıfırlarım, o önemli değil. Diğer taraflarını kaplamayı düşünmüyorum. Eğer bir sıkıntı olur da ya beğenmezsem onları daha sonra güncellerim. Şimdilik işlem bu kadar. Bu akvaryumu yerine alacağım. Matını kestim. Daha sonra ne yapacağıma karar vereceğim. Dediğim gibi tamamen plan program yok. Spontane gidiyorum. Bu akvaryumu yerine bir alalım. Şöyle bir karşısına geçip bakayım nasıl gözüküyor. Daha sonra sizlerleyim yine. A few moments later. Şu an saat akşam 9 arkadaşlar. Akşam 9'a kadar ancak bu kadar yapabildim. Tekrar şöyle üzerinden geçelim diye çekiyorum. Akvaryumlarımızı boş bir şekilde hazırladım. Arka fonlarını çektim. Bugün gerçekten çok yoruldum, o yüzden mola verdim. Şu an ortalığı toparladım. Kullanacağım hortumlar, cart curt var. Buraya balıklarımızı aldım. Balıklar şimdilik iyi. Burası kalabalık ama ilerleyen dönemlerde bunları da böleceğiz bir şeyler yapacağız. O yüzden şu an bir şey yapmıyorum. Şöyle bir bakıyorum nasıl diye. Fena değil. Abi clear akvaryum boşken bile kendini nasıl belli ediyor görüyorsunuz değil mi? Şu akvaryumlar normal cam. Yeşil cam diyebiliriz yani, en dandik camdan. Ama ultra clear akvaryum kalitesi her zaman kendini belli ediyor. Ya aslında söylemeyecektim ama şimdiden söyleyeyim de. Bu akvaryum bir tanesini Vladimir karides akvaryum yapacağız. Bunun için kafamda birkaç canlı var ama şu an net değil ya da ne zaman yapacağım belli değil. Belki bakarsınız balıkları koyarız. Hiç emin değilim. O yüzden şu an bunu geçici bir süre boş bırakacağım. Bu akvaryumu Vladimir tank yapacağım. Şu aşağıda da yine bizim Zula'da karidesler var. Şurada Vladimirler var. Şurada sarı ateş neonlar var benim. O Vladimirlere de takviye yapacağız. Şimdilik durumlar böyle. Bugün gerçekten çok yoruldum. Her yerim ağrıyor artık. Sırtım, belim. Sağ olsun karım da çok yardımcı oldu. Bugün dedik paydos edelim, artık yeter. Şimdilik bugünlük bu kadar. Yarın da işbaşım var. Yarın da bakalım duruma göre ne kadar zaman ayıracağım bilmiyorum. Şu akvaryumda Vladimirlere uygun bir zemin,
kum seçip artık elimdekilerden Aqua Clay ve JBL Mono'da kullanmak istemiyorum dedim ama elimde en çok ondan var. Muhtemelen onu kullanabilirim. Ya da onu yükselti olarak kullanıp üstüne farklı renk bir şey yapabiliriz. Gerçekten emin değilim ama yarın karar vereceğim. Şimdilik durumlar böyle. Size bilgi vermek istedim. Yarın kaldığım yerden devam ediyorum dostlar. The next day. Son bölümdeki videoyu kestikten birkaç saat sonra bitkileri hemen buraya almak zorunda kaldım. Çünkü dışarıda bir sıcak bir soğuk heba olmasın istedim bu bitkiler. Bu akvaryumu böyle suyla doldurdum. Pipo filtremizi attım. Axolotl akvaryumda olan motorlu pipo filtrenin süngerini de bu suya sıktım iyice. Buraya da elimdeki bütün bitkiler, kökler, cartlar, curtlar buraya doldurdum. Ayrıca Türker abiden aldığım Bloody Mary karidesleri de buraya attım. Saklama kabında duruyordu onlar. Hava taşı atmıştım ama uzun vadede küçücük kapta beklemesinler istedim. O yüzden onları da acilen buraya attım. Herhangi bir kayıp vesaire yok canlılarımızda. Bunları dediğim gibi sonrasında takviye yapacağız. İşten arta kalan zamanımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani hafta sonu olmadığı için ne yazık ki çok ters bir zamana geldi bu olay. Birazcık acele ediyorum. Yani yeni gelenin... Neyse lafı uzatmayayım. Bugün yapacağım şey şu. En azından şu akvaryumu doldurup bitkileri de bunu alacağım. Ufak bir tasarım gibi bir şey yapacağım. En azından şu akvaryum bugünlük kurayım diyorum. Konumuz şu an bitkileri kurtarmak. Daha sonra buraya da Bloody Mary karidesleri almayı düşünüyorum. Şu akvaryumu buraya geçirdikten sonra balıkları şu akvaryuma koymuştum. Orada duruyorlar garibimler. Onları da muhtemelen bu büyük akvaryumu alacağım. Çünkü orası çok dar. Bu akvaryumu kurarken de kafamda şöyle bir şey tasarladım. Hemen size onu da söyleyeyim. Şimdi pipo filtreyi şu arka köşeye alacağım. Bizim ana tanktan boşalttığımız Aqua Clay JBL Mono'da karışık kumu da şuraya bir yükselti vereceğim. Bir de şuraya bir yükselti vereceğim. Şöyle bir dağ esintisi vereceğim. Bundaki amaç her zaman olduğu gibi pipo filtreyi gizlemek. Çünkü şu an elimde kullanabileceğim bir askı filtrem, şelale filtrem yok. Ona sonraki zamanlarda geçeceğim. Geçici olarak onu yapmak zorundayım. Bu pipo filtre en azından karidesler için yeterli olacaktır. Ve bitkileri de hemen bir an önce dikmek istiyorum. Artık çok fazla güzel bitkim var elimde. Mosslar var, Anubias var. Var oğlu var yani. Bayağı bitki var. O yüzden hemen onları buraya almak istiyorum. Ben şimdi hemen işe koyuluyorum dostlar. Size de iyi seyirler. 1 hour later. Şimdi elimde ana tanktan çıkardığımız ıslak kumu direkt buraya serdim. Buradaki amacımı tekrar söyleyeyim. Şurada şöyle vadi gibi bir şey oluşturarak şuradaki pipo filtreyi ve baloncukları mümkün olduğunca gizlemek istiyorum. Tabii şu an böyle garip gözükebilir ama elimdeki kökler, kayalar, bitkilerle burayı birazcık güzelleştireceğiz. Özellikle şu yüksek tepelere, şu ve şuraya mikra gibi kısa bitkileri koymayı düşünüyorum. İnanın var ya aklımda hiçbir plan yok. Tamamen doğaçlama gidiyorum. Umarım güzel bir şey çıkar. Müsaadenizle ben şimdi hemen şurayı birazcık yeşillendireyim. 1 hour later. Bir saat uğraşa şöyle bir şey ortaya çıktı. Önce suyu akvaryum yarısına kadar dolduracağım. Bir mevcut vaziyete göreceğim. Çünkü şu tepeleme yaptığım yerlerde kum kayabilir. Bitkiler köklerinden çıkabilir. Eğer bir sıkıntı yoksa biraz daha bitki var elimde. Şurada hala bir ton bitki var. Onlardan bu boş kısımları dolduracağım. Bayağı bir işim var. Şu akvaryumu komple bitireyim. Devam edeceğiz. Days later. Şu görmüş olduğunuz akvaryumu kuralı yaklaşık olarak 3-4 gün geçti. Ne yazık ki diğer akvaryuma zaman ayıramamıştım. Bunun detaylarını zaten ilerleyen süreçte göstereceğim ama bugünkü planım da şu akvaryumu adam etmek. Görmüş olduğunuz gibi ben elimdeki Anubias vesaire daha önce yaptığım küçük tasarım ve Anubias gibi bazı bitkileri rastgele atmıştım bu akvaryuma. Diğer akvaryumu bozarken de şu kök ve kayadan yaptığım minimal tasarımda ne yazık ki kırıldı, bozuldu vesaire. Bu da haşat oldu. Onu da toparlayacağım. Bugünkü yapacağım şey şu. Bu görmüş olduğunuz akvaryumu Macrobrachium Dionum akvaryumu yapacağız. Yani uzun kollu karides akvaryumu yapacağız. Ben uzun kollu karidesleri geçici olarak setimin en altındaki akvaryuma koymuştum. Yavru sayım arttığı için o alan onlara yetersiz gelecektir. O yüzden böyle büyük hacimli bir akvaryum almayı düşündüm. Bu akvaryumda da böyle diğer akvaryum gibi çok yoğun bitkili bir kurulum olmayacak. Daha böyle basit bir akvaryum yapacağız. Bu akvaryumda da daha önce uzun kollu karides akvaryumda kullandığım siyah kumu kullanacağım. Zemini kaplasa yeterli benim için. Hani bitki dikmeyi düşünmüyorum. Eğer fazla gelirse yine arkaya doğru bir rampa veririz vesaire bir şeyler yaparım. Dilerseniz ben şimdi bu akvaryuma başlayayım. Siz de süreci keyifle izleyin. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz.
days later. Aradan tam olarak 3 gün daha geçti arkadaşlar. Akvaryumlardaki işlerim %95 bitti diyebilirim. Çok fazla da uzatmak istemediğim için bazı ufak tefek detaylara açıkçası çok fazla girmedim. Size bu 3 günlük süreçte yaşadığım aksilikleri, olumlu şeyleri, olumsuz şeyleri vesaire hepsini tek tek anlatayım isterseniz. Solda görmüş olduğunuz akvaryumumuzda Bloody Mary karides üretimi yapacağız. Sağda görmüş olduğunuz akvaryumda da uzun kollu karideslerimizi üretmeye çalışacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıldan beri uzun kollu karides bakımını yapıyorum. Güzel de yavru aldık ama geçtiğimiz dönemde bunlar küçük bir akvaryumda olduğu için yavruların büyük bir kısmını yediler ya da bir şekilde öldüler diye tahmin ediyorum. Beklediğimden az yavru aldık. Çok şükür yine 20'ye yakın uzun kollu karides yavrumuz oldu. Şu an sağlıklı bir şekilde büyüyorlar ama küçük bir akvaryumun dezavantajı vardı ve ben de bunu biliyordum. O zamanki imkanlar onu gerektiriyordu. O yüzden öyle bir şey yaptık. Şimdi gelin bu akvaryumlara tek tek detaylı bir şekilde bakalım. Bu akvaryum Bloody Mary karidesler için kurmuş olduğum karışık bitkilerden oluşan basit bir akvaryum arkadaşlar. Şuradaki tepe ve köşedeki tepeden dolayı bitki boylarını mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştım. Şu an bu akvaryumda öyle aman aman böyle bir tasarım yaptım, şöyle oldu böyle oldu diye çok böyle içime sinerek yapmış olduğum bir çalışma değil. Ama elimdeki bitkilerin ölmemesi için çok fazla da böyle vakit kaybı olmasın diye karambole diktim diyeyim bitkileri. İlerleyen zamanlarda bitkiler yayılır, boyları uzar, artar vesaire bir şey olursa yine değişiklik yaparım. Bu akvaryumda 12 tane Bloody Mary karidesim var şu an. İlerleyen dönemlerde bir aksilik olmazsa Yasin'den takviye alacağım. Ondan da rica ettim. Burada iki farklı kanı karıştırıp güzel bir Bloody Mary karides kolonisi kurmak istiyorum. Daha önce Bloody Mary karides girişimim olmuştu. Fakat alttan gelen yavrular böyle kırmızı sakurayla kiraz karides karışımı bir şey. Çok açıksı böyle renkleri. Açıkçası istediğim kalitede olmadıkları için oradaki koloniyi dağıtmıştık. Hediye etmiştim onları. Şu an bu karidesleri Türker abiden aldım. %80'i gayet iyi kalitede. Özellikle mesela şurada bir tane var. Rengini çok beğendim. Bandı vesaire. Bayağı böyle vişne çürüğü gibi. Renk tonları çok güzel. Bir iki tanesinin rengi açık geldi bana ama yapacak bir şey yok. Onları artık sayı arttıkça seleksiyon yapıp onları azaltacağız. Yine bu karides kolonisini de 2026'ya kadar çoğaltmayı düşünüyorum. Bazen arkadaşlar soruyor abi karides sahiplendiriyor musun, gönderiyor musun vesaire diye. Ama karides sahiplendirmeyi düşünmüyorum önümüzdeki yıla kadar. Çünkü ben ürettiğim karideslerin kaliteli olmasını istiyorum. Renk tonları, alttan gelen yavrular vesaire hani bir yıllarca süren seleksiyonlar sonucunda böyle kaliteli canlılar elde ediyoruz ama eldeki imkanlar doğrultusunda yapabileceğim kadar seleksiyon yapmaya özen göstereceğim. İlerleyen dönemlerde zaten bilgi veririm. Göndermemi isteyen ya da sahiplenmek isteyen olursa onu zaten konuşuruz ama şu an dediğim gibi çok erken. Bu akvaryumda daha önce kullanmış olduğum mikraları şu tepelere diktim. Arkada da bir miktar var ama hani o biraz saçma bir yerde oldu bence. O orada olmamalıydı. Belki onları daha sonra budayıp buraya alırım. Bu mikraları boydan birazcık budadım. Bunlar artık hani böyle zemine yayılırsa şurada bir tepecik yapmak istiyorum. Zaten bunu yapmaktaki amacım arkadaki pipo filtreyi gizlemekti. Bitkileri ilk diktiğim gün şunlar bile gözükmüyordu. Arka plan bitkileri çok fazla kapatıyordu burayı. Çok gözüme battı onlar. O yüzden onları ve bazılarını budadım. Diğer akvaryuma aldım. Şurada bir tane Anubias nanopetit var. Arkada tütün var. Ya yine buradakilerin hepsi karışık bitkiler değil mi? Şurada bir tane kriptokorin var. Şurada ortadaki de daha önceki akvaryumda görmüş olduğunuz mangrove kökü. Bunun üstünde de karışık busafilandralar var. Bu bitkilerin yerlerini çok sık değiştirdiğim için son dönemde çok fazla böyle bir gelişim birden böyle büyüyüp uzayıp patladı gittiler diye bir beklentim yok. Yine birkaç hafta boyunca bunların adaptasyon süreci, kök salmaları, gelişmeleri, yayılmaları sürecektir. Bendeki diğer akvaryum 40 santim yüksekliğe sahipti ve o yüzden ışık yetersiz kalabiliyordu ya da bitkiler çok yavaş büyüyordu ışık kaynağına uzak oldukları için ama bu akvaryumda birazcık daha sağlıklı bakacağız diye düşünüyorum. Cam temizliğini ihmal etmemek adına buraya da 5 tane boynuzlu neriti attım. Şu an akvaryum sıcaklığı da ortalama olarak 24 derece. İlerleyen dönemlerde bol miktarda elime böyle ömrü bitmiş aktif toprak geçerse o zaman akvaryumu bozabilirim ama şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Artık birazcık uğraşmayı bırakacağım. Çünkü son dönemde gerçekten ben de çok yoruldum arkadaşlar. Bu akvaryumdan bu kadar. Dilerseniz uzun kollu karides akvaryumuna da bakalım. Bu akvaryumda şu anlık pipo filtre kullanmak zorunda olduğum için balıkları bu akvaryuma koymak istemedim. Balıkları koymuş olsaydım cam akvaryumda bakmam gerekecekti. Çünkü dip çekim vesaire beni çok yorardı. O yüzden buraya uzun kollu karidesleri ayırmak istedim. Zaten bu karidesler için akvaryumu büyütmeyi düşünüyordum. Elimizde de böyle bir imkan olunca dedim ki karidesleri buraya alayım. Kök ve kaya tasarımı üstündeki bitkilerin hepsi busafilandra arkadaşlar. Tahminimce 5-6 çeşit busafilandra var. Yine Türker abiden aldığım Anubias türlerini ekledim. Şurada Anubias
Anubiyas var, burada Anubiyas var, arkada var. Akvaryumların ikisinin böyle farklı farklı olması daha keyifli oluyor. Özellikle uzun kollu karides akvaryumu birazcık daha böyle biyotop akvaryumuna benzediği için izlemesi daha keyifli ve dinlendirici geliyor bana. İlerleyen günlerde bu akvaryuma böyle yaprak vesaire ekleyip bu suyun rengini koyulaştırma denemesi yapabilirim. Birazcık koyulaştırıp acaba nasıl duracak, canlılar etkilenecek mi gibi bir ufak tefek deneme yapacağım. Çünkü kullanmış olduğum yeti kökü ve kızılaç kozalağı suyu böyle aman aman böyle bir sarartıp black water havasına sokmadı. İnceden sararttı sadece. Birazcık daha böyle koyulaştırıp bir deneyeceğim yani nasıl duruyor diye. Bir de bu akvaryumlarda kullanmış olduğum led sistemini anlatayım arkadaşlar size. Daha önce kullanmış olduğum 80 santimetrelik aqua led armatürü var. Burada da Orion led'in A serisi 2 tane 30'luk armatür var. Buraya ilerleyen dönemlerde hani böyle askılı aparatlı bir kaliteli armatür alırsam tek başına yeterli olacaktır ama akvaryumların derinliği 45 santimetre olduğu için böyle tek sıra armatür yeterli gelmiyor. Ya ben bu armatürü daha önce yükseltmiştim su üstü bitkileri için. Onu yükseltilmiş haliyle denedim ama verim alamadım. Yine fazla istediğim gibi bir aydınlatma yakalayamadım. O yüzden üçlü setteki bu 30 santimetrelik A serisi armatürleri kullandım. Armatür çözümünü şimdilik böyle yaptım ama dediğim gibi ya buraya şöyle ayaklı yukarıdan askılı kaliteli bir armatür alacağım ki iki akvaryuma bir yetsin ya da buraya 80 santimetrelik bir armatür daha ekleyeceğim. Duruma göre bakacağız. Şu an acelem yok. Kendimi de dinlendirmek istiyorum. Gerçekten çok ama çok yoruldum bu süreçte. Sürekli kurulum böyle bozup yaptım, kurdum, indir, kaldır, boşalt vesaire böyle var ya, gerçekten çok yoruldum. Artık böyle birkaç ay bırakacağım, ne oluyorsa olsun moduna gireceğim. Şöyle bir yakından bakalım arkadaşlar. Kullandığım bütün bitkiler basit bitkiler. Şuradaki Busafilandra yaprağında birazcık sararma var. Arka planmış, ön planmış, orta planmış vesaireymiş. Dikkat etmedim. Bitkiler ölmesin. Bir şekilde yaşasınlar, uzasınlar, büyüsünler. Bunları budayıp, büyütüp, kesip, biçip bir şekilde arttırırız. Görmüş olduğunuz gibi Vladimir karideslerim burada. Demin yem atmıştım gelsinler diye. Hatta şu dişinin sırtında yumurta var. Bu da birkaç güne yumurtaları indirir aşağı herhalde. Başka da böyle dişi var mı diye baktığım zaman göremiyorum ya. O tek dişi ise işimiz var demektir. İnşallah Yasin'den de bir an önce karides alabilirim. Harika olur. Çünkü Yasin'deki Vladimir'leri de çok beğeniyorum. Vladimir karides üretimimizde bu ikinci denememiz nasıl sonuçlanacak hep birlikte göreceğiz. Bakın şu dişinin sırtında yumurta var. Rengi biraz açık. Çok kaliteli bir dişi değil. Yanındakine kıyasladığınız zaman görüyorsunuz. Rengi biraz açık. Bakalım altından ne gelecek? Belki yavruları koyu gelir. Ona göre seleksiyon yapacağız bakalım. Şu kök ve kaya tasarımını ilk yaptığımda gayet güzeldi aslında ama ikinci sefere geçtiğim zaman akvaryumdan çıkarttım, oynattım, bunu başka bir yerlere koydum, soktum, çıkardım, indirdim, bindirdim derken şuradaki birleşim noktalarından ayrıldılar. O yüzden bitkiler de üzerine sabit olduğu için dışarıda da böyle çok fazla işlem yapamadım. Apar topar yapıştırıp koydum. Bazı noktalarda beyazlıklar var. Yapıştırıcı izleri görünüyor. Onun haricinde mantarımsı yapıyı görüyorsunuz. Normalde bu akvaryumda ramşon, elma salyangozu, nerite, vatoz, leko ya da neokardina karides olsaydı bunları temizlerlerdi. Ama bizim uzun kollu karidesler ne yazık ki dokunmuyorlar. Arkadaşım bir tanesi burada. Bir tanesi hatta tuğlanın içinde. Bakın. Şurada yaprağın altında var. Şurada var. Onlar çok fazla aydınlığı seven canlılar olmadığı için hepsi arkaya saklandılar. Özellikle Busafilandra ve Anubiaslar çoğalırsa, büyürse, rizomlardan yeni sürgünler alabilirsek bu akvaryumu da birazcık adam ederiz. Yine bu akvaryuma uzun bir süre dokunmayı düşünmüyorum. Buraya kurmuş olduğum ikili tanklar hazır. Artık dediğim gibi bunların birazcık keyfine bakıp gözlem yapma zamanı geldi. Şimdi dilerseniz buradan aldığım diğer büyük akvaryumdaki son durumlara bir bakalım. Televizyon ünitesine kurmuş olduğum 100 litrelik sarı ateş neon karides tankımı şu an bu halde görüyorsunuz. Bu akvaryumun kurulumundan, mevcut durumlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar sarı ateş neon karides kolonimi şöyle size hızlıca bir göstereyim. Bu canlıları buraya almadan önce ufak bir saklama kabına koymuştum. İçine de hava taşı atıp birkaç gün yaşarlar diye ümit etmiştim. Fakat ikinci gün baktım ki kolonideki yavruların birçoğu ölmüştü. Birkaç tane de damızlık dişimizi kaybettik. Çok üzüldüm. O yüzden buradaki akvaryumu daha fazla bekletemedim. Canlıları bu akvaryuma aldım ki canlı sayımızda azalma olmasın diye. Şu an canlılarımız gayet sağlıklı ve kaliteliler. Herhangi bir seleksiyon yapmadım. Renkleri gerçekten çok güzel. Bugün bir iki tane erkek gördüm. Onların rengini açıkçası çok fazla beğenmedim. Hatta bir tanesi şu. Mesela.
fazla şeffaf geldi ama bunlar bir iki defa daha kabuk değiştirecek tabii ki. Daha sonra duruma bakacağız. Şimdi bu akvaryumda Sunsun 603B dış filtre kullanıyorum. Dış filtrenin emiş ucuna şöyle biyolojik sünger geçirdim. Görmüş olduğunuz gibi karidesler rahatça oraya takılıp oradaki partikülleri yiyorlar, temizliyorlar. Buraya da Sunsun 603B'nin şelale aparatını taktım. Bunu da suyun üstüne verdim. Gayet güzel suyu dalgalandırıyor. Normalde bu akvaryuma böyle görsel bir şeyler yapıp canlıları ondan sonra alacaktım ama dediğim gibi kayıpların önüne geçmek için bir an önce almak durumunda kaldım. Su ilk kurduğumda bayağı bulanıktı biliyorsunuz. Ömrü bitmiş aktif toprağın posası, tortusu, tozu mozu kalkmıştı. Bayağı bulanıktı. Su kendine geldikten sonra bir baktım bayağı bir lav kırığı var arkadaşlar. Normalde bunu ilk kurulum yaparken sarı ateş tankındaki bitkilerin kök gelişimleri, kök tutunmaları için koymuştum. Ama buraya böyle karışık koyunca böyle bir görüntü oluştu. İlk başta şu ölçü kabımı buraya koydum. Maşayla böyle tek tek alıp içine atıyordum. Dedim ki hani şunları şuradan toparlayayım. Gözüme de çok fazla hoş gözükmüyor. Elimden geldiğince toplayayım. Ara ara alırım dedim uğraştıkça. Bir 10 dakika uğraştım. Bayağı da böyle lav kırığı topladım. Sonra sıkıldım bıraktım dedim. Sonra devam ederim. O kaldı. Şu görmüş olduğunuz deniz kabuğu da çok eski benim akvaryumlarımda. Bu da bayağı yosunluydu. Ondan da beslensinler diye attım. 2 günde cam gibi yaptılar görüyorsunuz. Şurada sadece Window Fernim var. Bu da nereden baksanız 1,5 yıldır bende. 1,5 yıldır da bu boyda ne uzuyor ne büyüyor. Çok fazla beğendiğim ya da sevdiğim bir bitki değil. Bunun da zemine dikme gereksinimi olmadığı için onu da buraya aldım. Karidesler gayet güzel bir şekilde takılıyorlar. Bu akvaryuma ilk defa yapacağım karides duvarı projesini hayata geçip komple karides duvarı yapacağım. Karides duvarı hakkında daha önce bilgi vermedim. Şu anda da vermeyeceğim. Yaptığım zaman göreceksiniz. Tamamen karideslere özel bolca yaşam alanı oluşturmak, yüzey alanı oluşturmak için kafamda tasarladığım bir şey. Zaten bu karides duvarını yaparken de birlikte yapacağız. Ona ayrı bir içerik çekeceğim. Ne kadar verimli olduğunu da hep birlikte göreceğiz. Zemindeki lav kırığı meselesine geri dönecek olursak görsel olarak da gözüm alıştı. Böyle birazcık da doğal bir görüntüsü var. Çok fazla rahatsız etmemeye başladı. Karidesler de sonuçta bunların üstünden besleniyorlar, oynuyorlar, karıştırıyorlar vesaire. Hatta şu bile şöyle durabilir. O da benim imzam olsun orada. İlerleyen zamanlarda çıkar. Kolonimizdeki canlı sayısı artmaya devam ediyor. Açıkçası bu canlıları ilk eklediğim zaman tahminimce bir 100 kadar kaybımız oldu. Yani damızlık özellikle yavru grubunda bayağı yavru kaybettik diyeyim. Ama canlıları buraya koyarken herhangi bir problem yaşamadım. Gayet de üreyip büyümeye devam ediyorlar. Hatta şuradaki dişi yumurta çeviriyor görüyorsunuz. Bu akvaryumda 7-8 tane boynuzlu nerite var. Bir de pembe ramşon salyangoz kalmıştı elimde. Onu da buraya attım. Ürerse uzun kollara yem yaparız diye. Karidesler de bugün bayağı kabuk değiştirmiş görüyorsunuz. Her yer ceset torbası gibi. Konuyu toparlamak gerekirse tabii ki görseli yüksek bir akvaryum değil yani bomboş duruyor böyle cam gibi. O konuda hemfikiriz yani. Gerçekten görselliği rezalet bir vaziyette şu an. Tamamen bu karidesi üretip çoğaltmak için kurduğum bir sistem oldu. O yüzden benim için verimlilik ön planda. Sadece birazcık zamana ihtiyacım var. Zaman ilerledikçe buraya bir armatür ayarlarız. Bahsettiğim karides duvarı projesini hayata geçiririz. Eğer zemine uygun ömrü bitmiş aktif toprak bulamazsam yine rizomlu bitkilerden ekleriz. Kök kaya tasarımı yaparız. Mos sararız. Bir şekilde buraya böyle toparlayıp güzel bir şeyler yaparız. Majör bir değişiklik yapacağım zaman bu akvaryumdan da sizlere bahsedeceğim dostlar. Son olarak da geldik aksolot akvaryumumuza. Aksolotlarımız gayet keyifliler. Hatta burada geçirdikleri bir hafta boyunca Snape'in sol kolu büyümeye başladı. Şu an elleri gelişmeye başladı arkadaşlar. Bunları da yakın çekimden çekip size göstereceğim. Bayağı Tosun Paşa gibi oldu. Baksana hayvan bir haftada kilo aldı falan. Bu da aksolot dışkısı görmeyenler için. Yem değil. Bunları dip çekimiyle alıyorum bu arada. Şelale filtrem onları çekmiyor. Buradan pipo filtreyi söktüm. Şelale filtreyi kullanıyorum sadece. Emiş ucunu muhtemelen ben şöyle zemine kadar indireceğim bir 10 santim kadar. Ufak partikülleri çekiyor ama dışkı falan onları çekmiyor. Onları ben 2 günde bir dip çekimiyle alıyorum. Canlılarımızda sağlıksal ya da herhangi bir problem yok arkadaşlar. Keyifleri yerinde. Birbirleriyle de gayet iyi anlaşıyorlar. Hani böyle ısırma, atak vesaire yok. Ufak tefek oyunla yapıyorlar birbirlerine. Keyifli bir şekilde buradalar. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Bu canlılarımızın büyüdüğü süreci hep birlikte takip edeceğiz. Herhangi bir problem ya da gelişme olursa sizlere de bilgi vereceğim. Dumbledore bize küstüğü için videoyu da Snape ile kapatacağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna basarak kanala abone olabilir. Bu kardeşinizi destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.